YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Çok güzel bir doğanın içerisinde hem içiyle hem dışıyla izlerken keyif duyacağınız bir evin çekimine hoş geldiniz. Bir dönümlük bir arsanın içerisinde çok güzel yapılmış, hem peyzajıyla hem evinin iç detaylarıyla izlerken heyecan duyacağınız bir evin çekiminizle karşınızdayım. Arsa detayını yorumlarda sormuştunuz. Onun için bu detayı da paylaşıyorum. Büyüklüğünü, yani evin bir arsanın içinde ne kadar yer kaplayacağını sormuştunuz. Onun için buradan da gösteriyorum. Burası bir dönümlük 1000 metrekarelik bir arsa. Uçtan uca şuraya kadar devam ediyor. Bahçenin her tarafı özenle yapılmış, işten de anlayan bir çift kendileri. Hem peyzajıyla hem iç detaylarıyla, dış detaylarıyla tam bir keyif ortamı yapılmış. Çok güzel bir ev incelemeye hazır olun. Ev 110 metrekare. İç tarafında yine yalıtım malzemeleri kullanılmış. Dış tarafında da Amerikan siding benzeri mantolama kaplamasıyla yapılmış çok güzel bir ev inceliyoruz. Değerli dostlarım, kendinizi şu verandada oturmuş sıcak bir günde serin rüzgarın altında dinlenirken hayal etmenizi istiyorum. Aynı zamanda böyle bir mini verandanın içinde, kameriyenin içerisinde dinlendiğinizi hayal etmenizi istiyorum. Hem burada puf koltuklar, gölgelikler, oturma alanları, sallanan sandalyesi, kameriyesi, yine burada hamamıyla birlikte çok güzel keyif ortamı olmuş. Bahçesinde çeşit çeşit sebze ve meyve detaylarıyla yapılmış. Tamamen bütün peyzaj alanı profesyonel eller tarafından yeşillikle ve çimle kaplanmış. Aynı zamanda bakın bostan tarafı da bulunan bir ev inceliyoruz. Ev 110 metrekare net kullanım alanına sahip, 2+1, dış tarafı mantolamalı, yüksek çatılı bir ev modeli. Çatı tarafına baktığınızda sandviç panel çatı görüyoruz. Şöyle yaklaşalım. Çatı bölümünde bakınız yüksek çatı kullanılmış durumda. Bu çatı, yani normal daha geniş açılı çatılara göre yüksek olması size ısı ve ses yönünden yalıtım avantajı sağlar arkadaşlar. Siz de evinizi yaptırırken çatısını yüksek yaptırmaya özen gösterin. Mesela şu yandaki gibi geniş açılı derken neyi kastettiğimi arz edeyim size. Geniş açı dediğim şuradaki açının daha geniş olması. Bu geniş olduğu zaman evinizin çatısı daha kısa olur. Evin bittiği o direk bölgesi var ya, bakın şu direk bölgesinden itibaren çatıyla olan mesafe ne kadar fazla olursa yalıtımınız da o kadar iyi olmuş olur. Şu mesafe gördüğünüz gibi burada yüksek, ev burada bitmesine rağmen çatı burada bitiyor. Bu da size hem ısıdan hem de sesten yalıtım avantajı sağlayacaktır. Evin oturumu gerçekten çok keyifli. Ön tarafta 15 metrekarelik bir verandası mevcut. Verandaya da bakalım. Bakın ne diyor? Dün yok, yarın yok, bugünü yaşa sloganıyla evlerini yapmışlar. Evin çeşitli yerlerinde bu tarz sloganlar var. Bakın burada ne diyor? Evet, burada da yönlerde gidilen istikametleri size güzel bir espri nükteyle göstermişler. Eve bu açıdan baktığımız zaman 15 metrekarelik veranda, burada geniş ve yüksek bir cumba, tüm pencerelerde elektrikli otomatik panjur detayını görüyoruz. Yukarıda çatıyla evin birleşim noktasındaki işçilik detaylarına dikkatlice şöyle bakalım. Bakın, olabildiğince yakından gösteriyorum. Birleşme noktalarında işçilik hataları var mı yok mu diye bakın. Bu ev zeminden anahtar teslimine kadar lider prefabriğin tek elden yapıp tamamen kendisinin yapıp teslim ettiği bir ev. Yani burada gördüğünüz bütün peyzaj alanları, bu peyzaj alanında gördüğünüz bütün detaylar, şurada gördüğünüz süs detaylarına kadar lider prefabrik burada. Yan tarafta gördüğünüz gibi bakımsız bir arsayı alıp komple o arsayı tımar ettikten sonra size oturulacak bir yuva haline getirip doğrudan elinize teslim ediyor. Bu bir avantajdır. Nedir? Farklı ustalarla işte o geldi mi, bu gitti mi, bunların görüşmesini dert etmeden firmayla muhatap olarak sadece istediğiniz evi gösterip
Sonuna kadar da takibini yaptırıyorsunuz. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bu filmi hatırlayanlar yoruma lütfen yazsınlar. Bu ev hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve sana da nasip olsun dediğiniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi evin arka tarafına doğru bakıyoruz. Yani şu peyzaj alanını yakından göstermek isterim. Şöyle yakından göstereyim. Bahçeye bakmak istemeyen varsa 1 dakika ileriye doğru atlasın videodan. Bu güzel bahçeyi göstermek istiyorum. Çok güzel. Yani ben çok seviyorum böyle alanları. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz? Hoşuma gidiyor yani. Biberi, domatesi böyle gördüğüm zaman benim hoşuma gidiyor. Hemen evinizin yan tarafında bu güzelliklere kavuşmanız gerçekten insanın içini ferahlatıyor. Benim de bu işe, çekimlere başlama sebebim bu tür hayatları merak etmem. Yani bu evlerde gerçek insanlar yaşıyor mu diye merak etmem açıkçası. Bakın burada türlü türlü sebzeler, meyveler var. Burada fasulye çıkmış. Bakın kıvırcık çıkmış. Yani kıvırcık bilmiyorum kaç kişi canlı gördü. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bu kıvırcığı canlı gören kaç kişi var? Açıkçası bilmiyorum dostlarım. Ama böyle de hayatlar yaşanıyor gerçekten. Şöyle geniş açıdan gösterelim. Evin incelemesine devam edelim. Bostana da baktıktan sonra 1000 metrekarelik bir arsada ev gerçekten az bir yer kaplıyor. 110 metrekarelik bir ev. Hemen arka tarafında burada çeşmeyi de görüyoruz. Hem sulama hem de burada işte sebze meyvenizi yıkama anlamında küçük bir lavabo gibi. Hani profesyonel elden yapıldığı zaman bu bahçe peyzaj işleriniz gerçekten harika dokunuşlar oluyor değerli dostlarım. Siz de yaptırmak isterseniz her şey dahil ev olarak teslim alırsanız eğer bu tarz artılarınız olur. Örneğin güvenlik, işte bu kenarlardaki aydınlatma, tel örgüler, kenar kaplamaları, duvar kaplamaları, yine bu taraftaki duvar detayları, giriş tarafındaki bu teller, kameriye, hamak, yerdeki taşlar, bu yine arsanın içindeki kilit taşları ve süs beyaz taşları gibi böyle otomatik kapı. Aynı zamanda bakın kamera ve güvenlik sistemlerini görüyorum burada. Kamera güvenlik sistemleri, bunların tamamını siz uğraşmanız gerekir. Tek tek farklı firmalarla görüşüp bunların fiyatını alıp iyisi neymiş kötüsü neymiş dünya kadar şeyi öğrenmeniz gerekir. Ya da tek elden yaptırıp tek seferde çıkmanız daha kolay olabilir. Bu noktada tercih tamamen size ait. Çatı sandviç panel olarak yapıldı. Birleşim yerlerine daha yakından bakalım. Dış tarafında kaplaması yani mantolaması da evin yapılarak teslim ediliyor. Bu size %30 daha yalıtım avantajı sağlayacaktır. Değerli dostlarım, şu mantolamaya şöyle yakından da bakalım. Bakın burası bir çıkıntılı, daha böyle şık bir mantolama, kaplama tercihi yapılmış. Bu şekilde eğer çıkıntıları yaparsanız söylenene göre serinlik anlamında bir tık daha faydası oluyormuş. Bunun sebebini bilen varsa lütfen yazsın. Şu şekilde çıkıntılı mantolama yaptırdığınız zaman herhalde şu gölgelerden dolayı mı, rüzgar akımından dolayı mı? Ben sebebini bilmiyorum ancak duyduğum kadarıyla bu işte yazın serinlik anlamında katkı sağlıyormuş. Antrasit renkli camları görüyoruz. Bunlar karolajlı. Üst tarafında da otomatik elektrikli panjur ile birlikte yapılmış. Yine spot lambaları ben açtım içeriden görünsün diye şöyle. Dış tarafında evinizin hoş bir ambiyans oluyor. Geceleyin özellikle bunları açtığınız zaman eviniz çok hoş görünüyor. Veranda tarafında bakın küçük bir çıkıntı verilerek evden hariç bir tık bir genişlik verilmiş verandaya. Alt tarafı evin burada yüksekliğini görüyoruz. 120 santimlik evin yüksekliği var. Arka tarafına doğru baktığımız zaman duvardan bir boşluk verilmiş, kilit taşıyla kapatılmış. Burada işte merdivendir, mangaldır, işte çim biçme makinesidir. Bu tarz detaylarınız var. Evle duvarın arasında kalan boşluğu yukarıda çatıyı devam ettirerek bir sundurma yaptırarak burayı hem gölgelik yapmışlar hem de işte bir sürü aletinizi koyacağınız alan olarak düzenlemişler. Dostlar burada işte termosifonunuz veya işte şofbeniniz veya evinizde ısınma, soğutma gibi malzemelerinizi koymanız için hem elektrik hem su tesisatı buraya da çekilmiş durumda. Hani marka görünüyorsa göstermek istemiyorum ama marka görünüyorsa maalesef reklam demek zorundaymışız. Amacım reklam değil biliyorsunuz. Para alırsam da bunu size açıkça söylerim, çekinmem.
Bakın arka tarafından bakalım eve. Evet. Burada bir keyif balkonu görüyoruz. Geniş açıdan şöyle göstermek istiyorum. Evin arka tarafında çatının bu tarafından bir sundurma çıkıntısı yapılmış. Yaklaşık burada 1,5-2 metrekare kadar, hatta 2 bile değil, 1,5 metre gibi bir balkon çıkıntısı yapılmış. Hem burada çamaşırlarınızı asmak için hem de aynı zamanda güzel böyle 2 tane sandalyeyle hoş bir oturma alanı yapılmış. Bakın gayet de şirin görünüyor. Bunun fotoğrafını da çekerim. Bu 2 sandalye buraya yakışmış. Spotlar ve yukarıda led aydınlatma detayları da aynı şekilde devam ediyor. Belirtmiş olduğum gibi bu evi Lider Prefabrik arsayı alarak doğrudan yapmış. Yani şu an burada gördüğünüz beton kazıklarından peyzajın üstünde gördüğünüz çiçeklere kadar tek elden, sıkıntısız, tek firmayla, muhatapla yaptırmış. Bakın evin mantolama detayları burada da devam ediyor dostlar. Böyle krem, gri, birazcık da çok küçük de yosun haki tarzında içine bir renk katılarak yapılmış. Bu karışımın rengi güzel olmuş. Bunu yaptırdığınız zaman yani minimum %30 gibi bir yalıtım. Yalıtımı sadece lütfen soğuk olarak düşünmeyin. Yani kışın o rahat ısınır, öyle değil. Yazın da bu yalıtım aynı zamanda serin oluyor arkadaşlar. Serinliği de mutlaka düşünün çünkü bu evlerin bulunduğu yerler bakın şu an 40 dereceye yakın burada hava. 38 derece mi ne bugün. Bu evlerde serinlik de çok büyük önem arz ediyor. Evin bu açısı gözüme bir güzel göründü. Şöyle geriden çekmek istiyorum. Şu an giriş tarafındayız. Buradan otomatik kapısı da var evin, motorlu. Güvenlik sistemi de var tabi burada. Aracınızı girdiğiniz bu bölüme park ediyorsunuz. Evin diğer tarafındaki peyzaj bölümünü de şöyle göstereyim size. Evet. Şık bir görüntü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evin bu açısı çok şık görünüyor bu arada. Yüksek veranda, burada cumba. Geniş pencereyle birleştiği zaman otomatik panjurları da var. Gayet ferah, güzel oturma alanları size sağlamış oluyor. Bu çatı artık gerçekten prefabrik denince akla gelen çatı modeli oldu. O anlamda siz de evinizi yaptırırken tercih edebilirsiniz. Ev sahibimizle röportajımızı yaparken bunların anlamını da soracağız. Evin çeşitli yerlerinde çok güzel sözler bulunuyor. Bu sözlerin anlamını, hikayesini de kendilerine soracağız. Evin ön tarafından görüntüsü bu şekilde değerli dostlarım. Yukarıda iki çatının birleşimi gibi görünen yer, hani paçalı çatı diye daha önce adlandırmıştık sizle. Bu çatı modeli en çok tercih edilen böyle kupon model. Çok satılan bir model. Artık birçok kişi bunu seçiyor. Yine verandanın devamında da böyle kübik bir şekilde kapatması yapılıyor ön taraftan. Bu artık çok tercih edilen bir model oldu. Ön tarafta da yine aydınlatma bölümlerini görüyorsunuz. Bütün PVC'ler yine karolajlı. Yerden yüksekliği bu kadar söylemiştim. Arka taraftan 120 santimdi. Buradan da 90 santim kadar bir yüksekliği söz konusu. Evin şimdi verandasına doğru çıkıyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi ve sevdiğiniz dostlarınızla, bu da sana nasip olsun dediğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın değerli dostlarım. Verandasına doğru çıkarken verandanın büyüklüğü 15 metrekare. 15 metrekare verandanız. Bakın büyük koltuklar, üçlü ve 2 tane tekli. Oturma alanınız 15 metrekare. Hem büyük koltuklar için hem de diğer malzemeleriniz için oldukça yeterli. Yine burada renkli çiçekler. Gerçekten zevkli bir ev ortamı yapılmış. Her yerinde farklı bir süs detayı görüyorsunuz. Burası bu arada normal oturulan bir ev. Hani arada bir gelmelik değil, bildiğiniz yaşanılan bir ev. Evin giriş tarafına kadar iç yüzünde de yine bu mantolama detayları devam ediyor. Bu çıkıntılı mantolamadan daha önce yaptıran varsa, yorumlara yazarsa geri bildirimlerini alalım. Yani kullanışlı mı, güzel mi, bir negatif tarafı var mı diye bunu söylerseniz memnun olurum. Yukarıya doğru siyah trabzanlarla çıktınız. Zemin yine kaplama, burada ıslak yerler. Gider borusu, musluğu, bunlar muslukta arkada yok demeyin. İşte anten kablosu ileride, prizleri, aydınlatması ve otomatik panjuru. Balkon tarafında, verandanızda bunların tamamı mevcut değerli dostlarım. Şimdi evin içine doğru geçiyoruz. Evet. Çok şık bir ev görmeye hazır olun arkadaşlar. Giriş tarafta hepinizin dikkatle izlediği mutfak bölümünü
görüyoruz. Mutfakta tezgahlar chimstone olarak yapıldı. Bu chimstone mermeritten ve granitten çok daha pahalı ve dayanıklı bir malzeme. Neden söylüyorum? Yaptırırken, fiyat alırken, şimdi burası kaç metre burada tezgah gitmiş mesela. Mermerit yaparsanız 3'te 1'i 4'te 1'i fiyatına gelir chimstone'a göre. Bunu granit yaparsanız chimstone'dan bir tık daha ucuz olur. Tabii ki bir tık pahalı mermeritler de var. Modeline göre değişiyor. Ama genel anlamda mermerit diğer chimstone ve granite göre çok daha ucuz bir malzeme. Yine burada çıkıntılı ada tezgah gibi bölümü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ada tezgah mutfağınızı arkamda duran şu anda o şık salondan bir nebze ayırarak size mutfağınızı ayrı mutfakmış gibi hissettirir. Ama birlikte olduğu için mutfak oturma alanınızı çok daha keyifli hale getirir. Yukarıda yine havuz led detaylarını görüyoruz. Lambalarının şıklığına kadar her şey tek elden, tek firma tarafından yapılıyor arkadaşlar. Böyle şık avize detaylarına kadar göstermek istiyorum. Şu vakumlu kapaktan bahsedeyim. Bu vakumlu kapaklar high glass kapaklara göre çok daha kolay silinir, iz bırakmaz, parmak izi tutmaz bakın. Parmak izi bırakmaz bu kapaklar. Çok daha soft bir dokunuşu olur ve silmesi çok kolaydır. Leke tutmaz. Kulplarını da zaten artık beyaz, opak beyazla antrasit ya da siyah pürüzlü kulplar tercihi artık standart hale gelmiş durumda. Bu dolapları içi de genişliğini görmeniz için açtım. Evet, stoplu da kapak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde güm diye kapanmadan daha konforlu kullanım alanı sağlar. Yan tarafında beyaz renkli bir ankastre görüyoruz. Aşağıya kadar aynı renkte devam ediyor. Kimisi bunu takım olsun diye siyah da yapabiliyor. Chimstone'un arka tarafında da yine bakın burada granit kaplamalarınız mevcut. Çok sayıda priz görüyorum. Yani 1 metrede bir priz konmuş. Çok priz önemli. Artık her şey elektrikli cihazla çalışıyor. 100 tane kahve makinesinin bile, çay makinesinin bile bir sürü çeşitleri çıktı. Çok priz yapmanız burada üçlü priz kablolarından kurtulmanız anlamına geliyor. Mutfağın arka tarafında havalandırma ek penceresini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu çok lazım bir şey. Şimdi buradaki akıllı evyeyi ev sahibimize anlattıracağım birazdan. Çünkü birçok fonksiyonu var. Ben hepsine hakim değilim. Kendileri almadan önce araştırdıkları için bunu size daha detaylı şekilde anlatacaktır. Ev sahibimiz Zehra Hanım'a soruyoruz. Burada bir akıllı eve gördük. Bunun kullanımı nedir? Bunu siz mi tercih ettiniz? Evet, bunu ben tercih ettim. Çok kullanışlı bir evye. Arıtma sistemimiz var. Ayrıyeten mermer delinmesine gerek kalmıyor. Hepsi bir arada. Bu lavabo boşaltma aparatı. Açıp kapatma düğmesi. Ayrıyeten sıcak, soğuk buradan ayarlanabiliyor. Dilerseniz buradan da böyle açıp kapama yapabiliyorsunuz. Burası meyve, sebze yıkama. Bu güzelmiş. Evet, çok güzel bu. Şelale gibi Rahat güzel. oluyor. Hem delikli herhalde. Bu da süzüyor mu aynı Tabii zamanda? tabii süzüyor. Şöyle istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz da bunları. Kaldırabiliyorsunuz Şu ne peki? istediğiniz gibi. Starbucks'taki Bunlar şey gibi. böyle çay kahve atıklarını böyle buraya koyuyoruz. Ha, tam şey kahveci. Uğraştırmıyor. Evet. Uğraştırmıyor hiç. Rahat. Bunun fiyatları pahalı mı peki izleyiciler? Herkes Yani alabilecek mi? Herkes sizin gibi zengin mi bilmiyorum. birazcık pahalı fiyatı ama değer Ortalama şu an bence. ne kadar mesela minimum kaçta bulabilir izleyenler? 15.000 lira. Ha, iyiymiş. Ve Çok bir böyle fiyatı anormal var. değil. Evet, evet. Ama bence değer yani. Çok rahat. Bakınca Çok rengi falan da çok hoş duruyor şuraları. evet. Çok hoş. Bu çıkıyor herhalde başlık. Aha çıkıyor istediğiniz O gibi tuşlar ne böyle. vakitteki? Ee, Şuradaki tuşlar ne? Şunlar. bunlar böyle isterseniz şöyle pikniğe gibi. Klasik yaptı İsterseniz bu. aynen böyle. Çok güzel Daha duruyor. çok Şu sıvı sabun herhalde. full Yani sıvı hepsinin sabun kombine böyle tek aparatı. yerde Hepsi toplanması. bir arada. Her şey bir arada. Çok beğendim ben. Sizin videonuzda görmüştüm zaten bunu. Sağ Hemen olun. internetten buldum baktım. Zehra'nın bayağı takip ettiğini de söylemişti. Evet, Evi de o evet. şekilde beğenmiş Evet, herhalde. evet. Evet, Lider Prefabri'yi de öyle bulmuştuk biz daha önce. Şöyle o zaman evle ilgili soru sorayım. Hazır böyle yapmışken biz röportaja Tamam. da geçelim. Direkt devam edelim. Nasıl dilerseniz. Zehra Hanım, yani bu evi kendi zevkinizle mi yaptırdınız? Biraz lüks de görünüyor açıkçası. Maliyeti bayağı zorladınız gibi görünüyor. Yani aslında biz bu kadar bir şey beklemiyorduk ama
Eee, Yapınca, ortaya çıktıkça böyle biz de bazı yerlerini değiştirdik. Mesela mutfak dolaplarını vakumlu yaptırdık. Aslında böyle değildi. Mermerini değiştirdik. Yani biraz maliyetli oldu tabii. Ama güzel, istediğimiz bir sonucu aldık. Böyle rahat, ferah, huzurlu bir ortam Peki yarattık. yaptırırken nerede zorlandınız? Yani şimdi izleyenler, siz de izleyerek herhalde buldum Evet, evet. demiştiniz bu evi, Evet. anladım Hı demiştiniz hı. kanaldan. Yani izlerken ne aradınız? Ya şunu da keşke söyleseydi de biz de bunu aramasaydık dediğiniz detay ne var mesela aklınıza gelen? Yani ben her şeye uygun olduğunu düşünüyorum. İçime sindi her şey. Bilmiyorum, belki olabilir, vardır ama herkesin zevki tabii farklı. Evet. Mesela çok değişiklikler yaptırdık biz. Oturma odasını böldürdük, biraz kiler yaptırdık. O kendi İç tarafı fikrimizdi. Evet, diyorsunuz. kullanışlı oldu. Çok ferah, rahat, hiç yok Peki öyle. ne önceliklendir? Siz bu evi niye yaptınız? Bu sıradan bir yaşam değil. Yani Evet. depremden mi kaçtınız? Yok, yok. Paranız mı yoktu? Kira mı ödeyemediniz? Neden bu evi düşündünüz? Ya çocuklarımız var bizim. Rahat, böyle onlar için daha huzurlu, daha rahat, doğayla iç içe böyle. Yani Sessiz, sakin. çevresel Artık koşullar. aynen böyle şehir hayatından biraz daha uzaklaşmak istedik açıkçası. Çok da Hımm. güzel oldu, içimize sindi. İnşallah. Mutfaktan sol tarafa döndüğümüz zaman burada bir hol var. Geniş de bir hol var burada. Odalar ayrılıyor. Bu ebeveyn banyolu yatak odası. Bir oda burada. Şurada çok güzel bir kiler var. İçinde de büyük bir dolap var. Ana banyo, tuvalet ve ebeveyn banyosunun içinde de ebeveyn odasında da yine ayrı tuvaleti bulunuyor. Burada salon tarafına bakıyoruz. Çok şık, yeni düzenlenmiş mobilyalarıyla güzel bir görünüm sunuyor. Yukarıda havuz ledler mutfaktan gelerek devam ediyor. Yerde ahşaba çok benzer bir laminant kullanılmış, bayağı hani tahta gibi duruyor yani yerde. Güzel bir model olmuş. Geniş açıdan salona bakıyoruz. Salon ileriye doğru çıkıntılı, yani mutfaktan şöyle bakın ayrı gibi durmuş burada. Güzel mobilya detaylarıyla da çok ferah bir ortam olmuş. Şu taraftan da göstermek istiyorum evi size. Geniş açıdan bakın. Şöyle girdik. Sağda mutfak kaldı. Bakın ada tezgah var orada. Mobilyalarıyla da renk uyumuyla da güzel bir salon alanı mevcut. Bu taraftan baktığımızda verandanın hemen ön tarafında, bu cumbanın hemen ön tarafında 2 tane berjer var. O da cumbanın önünde keyif alanı oluşturuyor. Evin fiyatını, metrekare fiyatını, Lider Prefabrik'in vermiş olduğu hizmetin fiyatını, bu eve yapmanız gereken yatırımı hem kapakta hem başlıkta hem de videonun aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulacaksınız. Şöyle dönelim. Keyif alanı hoş olmuş. Yani şu açıdan baktığımız zaman çok hoş bir keyif alanı yapılmış değerli dostlar. Size de evet, şablon olarak bir görsel olsun. TV ünitesi de bu tarafta. Arkasındaki duvar kağıdını da gösterelim şöyle. Bu da böyle kalın güzel bir duvar kağıdı olmuş. Ev sahibiyle röportaj yaparken detaylarını da alacağız evin. Şöyle bakalım. Mobilya fikri de veriyoruz. Bakın sadece ev incelemesi yapmıyoruz. Renk kombinlerinde görmüş oluyorsunuz. Hani standardın dışında güzel renkler eve çok harika renk katıyor. Bu arada lamba modelini de beğendim, onu söyleyeyim. Evin şimdi içine doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Ortada bir hol var dedik. Bu holden önce size kileri göstermek istiyorum. Girdiğiniz zaman bir evde bu çok kullanışlı. Bakın, yapsanız iyi olur demiyorum. Kileri mutlaka hesabınıza katın. 3-4 metrekare ev büyüsün. Mutlaka kileri hesabınıza katın. Burayı yukarıya kadar bakın dolap yaptırmışlar. İçerisine dünya kadar malzeme koyabilirsiniz. Yukarıya kadar doldurmuşlar dolabı. Yine zeminde laminant burada da devam ediyor. İşte evet, burada hem kiler malzemenizi pencereye de yakın koymuşlar. Kocaman, çok derinliği olan böyle büyük dolabınızı da buraya yaptırdığınız zaman inanılmaz kullanışlı. Bakın, yaptırsanız iyi olur demiyorum. Kileri mutlaka yaptırın diyorum. Şimdi dönelim. Ebeveyn odasına geçiyoruz. Burada da yine tüm odalardaki gibi şık led lamba ve havuz ledleri yapılmış durumda. Pencere yine kavrolajlı. Şu pencerenin iki taraflı açılması bile bir fonksiyon. Yani kapattınız, bir yatay açılıyor, bir de
Hop yukarıdan açılıyor. Bu bile bir fonksiyon farkı. Bu bile fiyata etki ediyor. Hani ya bu ev niye ucuz? Bu evin fiyatı niye böyle filan derseniz yani gözle görülen görülmeyen o kadar detay var ki. Burası da güzel şık bir kağıt kaplaması olmuş. Beyaz renkli sade şık bir burada iç kapı görüyoruz. Ebeveyn banyosuna bakalım. Ebeveyn banyosu. Evet, çerçevesiz bir ayna. Burada yatay yapılmış, işte köşeli olmayan bir duşakabin görüyoruz. Siyah karolajlı. Zeminden yukarıya kadar ıslak yerler kapatılmış. Siyah renkli bir batarya. Yine burada da vakum kapaklı aşağıda mobilya tercihi yapılmış. Bence güzel, gayet şık bir ebeveyn banyosu. Şimdi ana banyo tuvalete de bakacağız. Hemen geçelim o tarafa doğru. Şöyle yatak odasına geniş açıdan bir bakalım değerli dostlar. Bakın karşıda yine vakum kapaklı şık bir dolap. Bunların tamamı firma tarafından yapılıyor ve bu evi alırken hepsi içerisinde yapılıyor. Siz daha sonradan mobilya arayışına girmiyorsunuz. Videoyu kesmeden devam ediyorum. Buradakileri görmüştük. Şimdi diğer yatak odasına bakıyoruz. Buranın da zemini aynı şekilde devam ediyor. Hiç kesintisiz. Robot rahatlıkla atlasın diye bunu istiyorlar çünkü bu şekilde. Bu yatak odasına da bakıyoruz. Burada aynı zamanda bir mini balkon var. Bunun iki sebebi var. Hem burada oturup güneşin olmadığı zamanda vakit geçirmek hem de aynı zamanda çamaşırlarınızı asarak verandada o kalabalıktan, dağınıklıktan kurtulmuş olmak değerli dostlar. Bunun için de evinizde yer ayırmanız lazım. Çünkü bu çamaşırlar bir yere asılacak sonuçta. Herkesin kurutma makinesi yok ya da tercih etmiyor. Ben mesela tercih etmiyorum. Bunları asmak için de çok güzel bir alan ayırmış oluyorsunuz. Şöyle geriden de gösterelim. Bir de bakın otomatik panjur dedik ama göstermedik mesela. Bu da lazım. Yani yaptırırsanız çok güzel oluyor. Eğer düşünürseniz kendi evinizi yaparken bu çok güzel bir detay. Bu odada şöyle görünüyor. Kurnası olmayan ev mi kaldı arkadaşlar? Prefabriklerde modadır gidiyor. Artık duşakabinlerin içinde kurnalı böyle oturmalı yerler yapılıyor. Bence hoş da görünüyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim, güzel de duruyor. Zeminden yukarıya kadar ıslak bölümleri kapatıldığını görüyorsunuz. Bunlar granitten seçildi. Bazıları seramik oluyor tabi bunların. Ama bu tamamen sizin maliyet algınızla alakalı bir durum. İsterseniz granitte de kaplatabiliyorsunuz. Bakıyoruz. Arka tarafı da yine aynı şeylerle kapatılmış durumda. Bu taraftan baktığınız zaman standart yine mobilya, çerçevesiz bir aynayla, yan tarafta yine bakın vakum kapaklı kapak serisi burada da devam ediyor. Siyah bir batarya tercihi yapılmış, çerçevesiz de bir ayna tercih edilmiş. Beğenmeyi ve hype yapmayı tarif etmiştim size yorumların orada. Beğendikten sonra çıkıyor bu seçenek size. Hype yapmayı lütfen unutmayın. Gene bu aynaların da etrafında bakın. Yine çerçeve olmadığı zaman çok daha şık duruyor değerli dostlarım. Geniş açıdan da gösterelim. Evet. Banyo benim gözüme çok güzel göründü. Şimdi röportajda da ev sahibine soracağız bu evi yaptırırken nelere dikkat etti, ne sorunlar yaşadı. Bunları sizin duymanızı istiyorum. Önceden bu soruları söylemiyorum ki doğal olsun. Eğer konuşurken takılma veya duraksama gibi şeyler olursa kusura bakmayın. O doğallığı bozmamak adına önceden çalışılmamış olmasına özenle dikkat gösteriyoruz. Şimdi evi yaptırırken izleyenlere mutlaka dikkat edin şu detaya dediğiniz bir detay var mı peki? Bizim tavanlar biraz böyle yüksek oldu. Çok ferah gösteriyor bu da evi. Daha rahat oldu yani bizim için. O da yaptırdığımız firmanın şeydi aslında. Tavsiye mi ettiler yani? Evet evet, o sağ olsun bize yardımcı oldu o konuda. Bir de dış cephe montolamada ben şeyde çok pişman oldum mesela. Desenli böyle değil de daha düz böyle duvar gibi olabilirdi. Çünkü aralarına çok böyle toz oluyor, bir şey toz oluyor. birikiyor. Boyarken biraz sıkıntı oluyor. Onu hani yani düz yaptırsam daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Ha, bu önemli bir detay. Evet. Çatı tavan yüksekliğini dediniz. Şurası normal standart evlerde 240 santim olur bu.
Siz burayı 270 firmanın 2.70. söylediğine göre Evet, Lider Prefabrik 2.70 yaptılar. 270 santim Aha, yapmışsınız. Daha rahat. O siding tarafını kaplama, dış mantolamayı hani Amerikan siding'den ziyade diyorsunuz düz standart Evet. yapsanız, Evet. bu siding'in herhalde bir yazın serin tutma tarafı da varmış galiba ama. Aslında aynı. Diğer düz olan da aynı şey, montolama. Evet. Aslında bizi firma sahibi de uyardı. Lider Prefabrik. Dedi düz yapalım. Biz böyle daha hoş, daha böyle şey göründüğü için böyle istedik ama düz olsa daha güzel olurmuş bence. Anladım. Arkadaşlar bir de şimdi kilere bakıyoruz. Zehra Hanım bize kileri gösterecek. Yani Evet. orayı vurgulamak istiyor bize özellikle. Bu kileri böyle oturma odasından biz birazcık böyle kaçırdık bu tarafa. Ama çok şey topluyor. Hayat kurtarıyor. Mesela asmak için, elbiseleri, montları asmak için. Buraya Bayağı derin yani Hı hı, kuru dolaplarda. yiyeceklerimizi koyuyoruz böyle. Ayrıyetten buraya yataklık yaptırdık. O Böyle bayağı derin orası. evet, yataklarımızı daha rahat böyle koyabiliyoruz. Böyle yiyeceklerimizi falan. Çok Erzak rahat. dolmuş orası. Evet, çok rahat. Bu bölüm benim için çok büyük bir işe yaradı. Hayat kurtardı yani. Ya burayı şimdi ne dediniz? Mantolamayı vurguladınız. Evet. Tavan yüksekliği dediniz. Bir de kiler dediniz. Elle tutulur böyle. Hı hı. Yani izleyenlere mutlaka Lider Prefabrik'ten olur. Evet, Başka yerden bile kesinlikle. yaptırsalar. Bence Lider Prefabrik bu şeyin Yani peki öncüsü. etkilen neydi Lider Prefabrik'te sizi? Niye Ben Lider Prefabrik'i öneresiniz ki? mesela şurası olmadı dedim. Geldi sağ Bu olsunlar, duvar mı? ilgilendiler. Yani burası olsun, başka bir yer olsun. Hmm. Dedim burası içime sinmedi. Geldi sağ olsun her şeyiyle ilgilendi. Hiçbir kere hani ben çok şey yapmışımdır o konuda. Onu biraz darlamış olabilirim. Buradan da kusura bakmasın, özür diliyorum. Çok yardımcı oldu yani. Fatih Bey, Kesinlikle evet. yani içleri rahat, gözleri kapalı. Lider Prefabrik'e yaptırabilirler. Buradan da ayrıca söylemek istedim bunu. Mantolama bölümünü göstermek istiyorum. Firma sahibimiz bizi uyardı bu konuda ama biz onu dinlemedik. Daha böyle düz olsaydı daha rahat olacaktı sanki. Görüntüye aldandık galiba biz biraz. Böyle buraları biraz toz oluyor. Boyarken falan da biraz sıkıntılı. Uğraştırıyor yani. Tamam, hoş, güzel ama düz tercih etseymişiz daha iyiymiş gibi. Yani sanki. ne sorun oldu size? O toz mu? Toz çok sorun oluyor. Evet, yani bir de köy olduğu için görünce insan da rahatsız oluyor tabii. Fatih Bey, siz ne söylemek istersiniz? Tam biz çekim yaparken firma Evet. sahibi de Evet. geldi Evet. o sırada. Buyurun, siz ne dersiniz? Hayırlısı olsun yani ablamıza. Güzel bir ev yaptık. Evet, çok teşekkür Evet. ederim. O da Lider. bir önceki videodan şey yapmış, fark etmiş. Evet, doğru. Güzel işçilik detaylarını Evet. Evet. yaptırmak istemiş. Evet. İzleyenlere neye dikkat etmesini söylersiniz? Yani bizde fiyat politikasına dikkat etmeleri lazım. Her türlü fiyat var. Yani uygun değil, doğru iş, doğru karar olması lazım. Bu şekilde. Araştırmaları lazım biraz. Zehra Hanım'a nezaketi için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sıhhatle ederim. birlikte, ailesiyle birlikte Amin inşallah. burada Sağ olun. oturmasını Çok diliyorum. teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Bir Teşekkürler. sonraki Sağ eve olun. kadar esenlik ve güzellik sizinle olsun değerli dostlarım.